İyi akşamlar sevgili dostlar. Umarım iyisinizdir, iyi bir gün geçirmişsinizdir. Bugün yine karşınızdayız. Çok güzel haberler var bugün. Bugün de Arda Güler hakkında haberlerim var. Modric hakkında haberlerim var. Fazla uzatmaya gerek yok girişi. Hemen bugünün başlıklarına geçelim. Bakalım bugün neler anlatacağız. Arda Güler'e büyük teklif. Ama bugün şimdi başlıklarda 4 tane haber var ama Arda Güler yayını gibi bir şey olacak bugün. Çünkü Arda Güler'le ilgili 3 tane üst üste haber var. 3 tane gelişme var. Hepsini anlatacağım, hepsini anlatmaya çalışacağım. O yüzden Arda Güler kısmı bugün çok uzun sürecek. Ve ondan sonra dün bir arkadaşımız, bir takipçim yazmıştı canlı yayında. Ronaldo'nun transferiyle ilgili bir gelişme, Galatasaray'la ilgili. Onunla ilgili baktım ben haberlere. Evet bir haber var. Galatasaray haberi var Ronaldo ile hakkında. Haklıymış güzel kardeşim. Onu anlatacağım. Montella'dan Hakan Çalhanoğlu açıklaması. Euro 2024'de çok az kaldı. Montella bir demeç verdi. Hakan Çalhanoğlu ilginç bir açıklama yaptı. Onu anlatacağım ve son olarak da Şenol Güneş sürprizi. Sürprizi sona bıraktım Şenol Güneş'i. Hadi geçelim bakalım yayınımıza. İlk haberimiz Arda Güler. Bu arada yayının altında böyle bir şey koydum. Biraz daha böyle canlılık katsın diye bir müzik koydum. Eğer çok yüksekse buradan yazın ki biraz daha kısayım onu. Evet, Arda Güler'le başlıyoruz. Şimdi Arda Güler daha sezon bitmeden Arda Güler'le ilgili ilk transfer haberi geldi. Bu sefer şey haberi değil. Kulis falan değil. Resmi olarak bir transfer haberi geldi. Teklif geldi Arda Güler'le ilgili ve bir İngiliz takımı. Hemen başlıyoruz. Frances'te yer alan habere göre sezon henüz bitmeden İngiliz devi Arsenal Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler'e teklifte bulunmuş. Yani Real Madrid'e transfer teklifinde bulunmuş. 20 milyon euroya yaklaşık işte menajer ücretleri 25 milyon euro deniyor ama o 30 milyona çıktığı da söyleniyor. Net bir şey söylemem ama resmi olarak 20 milyon euroluk bir transfer bedeliyle transfer olmuştu Arda Güler. Arsenal Real Madrid'e Arda Güler için tam 45 milyon euro teklifte bulunmuş Arda Güler'in transferi için. Daha henüz 18 yaşında Arda Güler'e 45 milyon euroluk teklif gelmiş Arsenal'dan. Arsenal biliyorsunuz ki Manchester City ile bir şampiyonluk mücadelesinde bir yorum geldi. Hemen okuyun. Selamlar, yere çöp atmayın, elleriniz kırılsın. Müzik olmasa daha iyi olurdu sanki. Müzik birazdan gidecek. Hop gitti. Müzik gitti. 45 milyon az diyor. Evet yani sonuçta 18 yaşında ve bazı işte bu sene biliyorsunuz ki sakatlık geçirdi. Ligin neredeyse ilk yarısını tamamen kaçırdı vesaire. Arsenal 45 milyon euroluk bir teklifte bulunmuş. Zaten Real Madrid 20 milyona transfer ettiği birini 45 milyona satmaz. Arsenal birazcık nabız yoklamış. Eğer gerçekten transfer etmek istiyorsa Arda Güler'i bunun çok çok daha üstünde bir rakam söylemek zorunda. Şimdi Arsenal tabii ki bir şampiyonluk mücadelesine girdi Manchester City ile ve son bir maç kaldı. Bir maç kala da yanlış hatırlamıyorsam 2 puan City önde şu anda. City'nin son maçta berabere kalması lazım ki Arsenal'ın da yenmesi lazım. Böyle bir durumda Premier Lig temposuna dayanamaz diyor. Evet işte zaten asıl sıkıntı o. Arsenal'ın burada 45 milyon euroluk teklif vermesinin nedeni Arda Güler'in yeteneklerinin tamamı için. Yoksa bir İspanya ritmini daha henüz bence yakalayamadı. Yakalayamaması da çok normal. Yetiştiği topraklar Türk futbolunun toprakları. Bizim altyapımızdan yetişti. Yani oranın altyapısıyla yetişmiş olsaydı Arda Güler zaten şu anda yani az kadroya bile rahat rahat girebilirdi. Hiç bu sorunları yaşamazdı. Fizik, tempo falan bunları yaşamazdı ki Premier Lig'de bunun belki de 3-4 katı bir tempo var. Oraya ayak uydurması şu andaki haliyle zor tabii ki ama Arsenal 45 milyon euroluk bir yatırım yapmak istiyor belli ki ama Real Madrid baştan kapmış durumda. Yani 20 milyon euro vermişti Real Madrid. O zamanlar yarışa girseydi Arsenal kazanır mıydı? Yani bir 40 milyon euroyu gözden çıkarsaydı kazanırdı. Geçen sezondan bahsediyorum. Geçen sezonun başından. Ama Real Madrid dünyanın da en büyük kulübü. Daha üstüne daha büyük kulüp yok. Yani sadece dünyanın en büyük futbol kulübü anlamında söylemiyorum. Kulüp olarak dünyanın en büyük kulübü gerçekten Real Madrid. Ve yani oraya gitmek herkesin hayali. Arsenal'da tabii ki dünyanın en iyi kulüplerinden biri, bu tartışılmaz. Ama Real Madrid'de deyince sular durur. Peki Real Madrid Arsenal'a cevabını vermiş bile.
Arda Güler gelecek yıllar için bize lazım. O yüzden takımın bir parçası olacak. O yüzden transferini düşünmüyoruz demişler. Yani bu da şu demek oluyor. Arda Güler gitmiyor. Hiçbir yere gitmiyor. Kalacak. Real Madrid'de kalacak. Bu sezonda güzel bir kamp sezonu geçirir yazın. Önümüzdeki sezonda artık Modric'in yerine monte olur. Çünkü niye? Bir sonraki haberde Luka Modric ile ilgili bir durum. Ne diyor? Gelecek sezon için kadro planlaması yapıyor tabii ki. Endrick Felipe'yi transfer ettiler. Yanlış hatırlamıyorsam 55 milyon euroya transfer ettiler Endrick Felipe'yi. O da işte Haziran'la beraber takıma katılacak. Kylian Mbappe var. Mbappe'nin maaşı çok yüksek. Çünkü dünyanın şu anda belki de yaşayan en hızlı tempolu teknik oyuncusu diyebilirim. En iyi oyuncusu diyebilirim. Şu anda futbolu oynayan. Yani tabii Messi, Ronaldo falan hala oynuyor da yani onların yaşlarını da göz önüne bulundurarak söylüyorum. Mbappe'nin daha üstünde yok bence şu anda. Sadece takımı kötü. Kötü bir Paris Saint-Germain var ve o takımda da Mbappe sönüyor. Real Madrid'de böyle inanılmaz bir noktaya geleceğini düşünüyorum ben. Luka Modric ve Toni Kroos'un hakkında da belirsizlik sürüyor. Ne olacak, ne diyecek? Real Madrid'den Modric'e denmiş ki hani önümüzdeki sezon Arda Güler'i biz oraya monte etmek istiyoruz senin pozisyonuna. O yüzden seninle kontrat uzatmayı istemiyoruz. Fakat burada şöyle bir iddia var. Defense Central'ın iddiası. Defense Central gazetesinde yayınlanan bir haber. Real Madrid'de kalmak için Luka Modric maaşında indirime gitmek istemiş. Yani benim maaşımda indirime gidin. Yani gene Arda Güler benim pozisyonuma monte olsun. Ben kenarda da beklerim. Hiç problem değil. Lazım oldukça girerim çıkarım oyuna falan gibi bir teklifte bulunmuş ama yanlış bilinmiyorsa şu anda yani net olmamakla beraber yönetim bunu da kabul etmemiş. Yani Modric'le kesin olarak artık yollar ayrılıyor gibi görünüyor. Yani maaşta indirmeyi de istemişler ama enteresan bir durum. Real Madrid demek ki Modric ile ilgili planları. Çünkü Modric orada durduğu sürece oynayacak. Bir de böyle bir durum var. Yani oraya biraz da hani çocukken yüzmeyi öğretir ya bazı babalar. Böyle yüzmeyi bilmiyordur ama lap diye suya atar. Arda Güler'e öyle bir şey yapabilirler. Hani çık artık tamam monte oldun. Devam et oyna. Evet sadece maaşlarla ilgili değil kadro şiştiği için de gelecekler var. Gidecek neredeyse hiç yok yani Real Madrid'de. Bir iki tane oyuncu var. İçlerinden biri de Modric ama o diğer oyuncular da genelde şeye gidiyorlar. Yani daha seviyeleri düşük oyuncular. Yedekte bekleyen oyuncular. Onlar gidecek. Yoksa evet dediği doğru Enis Bey'in. Kadro da bayağı şişti. Peki bununla ilgili AS gazetesinde bir haber yayınlandı. İşte bu Modric ile ilgili. Ne diyor o gazetede? Arda Güler Real Madrid'de çok yönlü bir oyuncu olarak görünüyor. Arda Güler sağ açık 10 numara ve aynı zamanda orta saha, merkez orta saha oyuncusu olarak da büyük bir potansiyele sahip. Uzun süre kulüpte kalacak ve Real Madrid'in çok büyük bir rol oynayacak diyor. Bugünkü yayınlanan gazetede dedi bu. Modric ile ilgili başka bir gelişme yok. Evet şimdi bakıyorum notlarıma. Evet yok. Modric ile ilgili gelişmelerinde selamlar iyi yayınlar. Kaçırdım mı? Kaç saattir bekledim. Ömer Faruk Öz. Yazmıştım, not bırakmıştım. Filenin Sultanları'nın maçı vardı. Valla bırakamadım ben de. Dünkü maçtan sonra bugün ne olacak diye. Heyecanla izledim. Her şeyimi, notlarımı, işte slaytlarımı hazırladım ve onları yani o maçı izledim. Maçtan sonra da hemen de kurdum ekipmanımı ve başladım. Kazandık. Filenin Sultanları da kazandı bugün. Hollanda'yı yendik. Bu dünya birinciliği içinde, dünya birinci sırasında şu an Türkiye milli takımı, Türkiye voleybol kadın milli takımı. O yüzden de kazanmak önemli. Kaybettiğiniz zaman 14 puanla 12 puan arasında bir puan kaybediyorsunuz. Ki dün Japonya'ya karşı kaybettik ve 3-2 kaybettiğimiz için de 11,5 puan kaybetti. O da dünya sıralamasını etkileyebilecek puanlar. Büyük çünkü voleybolda şöyle bir kural var. Eğer dünya sıralamasında altınızda bir ülkeye maç kaybederseniz puan kaybetme noktasında çok yüksek kaybediyorsunuz ki şu anda Türkiye dünya bir numarası olduğu için dünyanın bütün takımları Türkiye'nin altında kalıyor ve o yüzden her maç değerli. Geçiyoruz. Arda Güler'den sonra Luka Modric'ten sonra bir de güzel bir haber var. Arda Güler'e lakap da takmışlar. Soyunma odasında gene Defense Central'da yer alıyor. Lucas Vazquez tarafından takılmış. Ama ben bu haberi komple anlatmak istiyorum. Çünkü Defense Central bugün gene böyle bir yarım sayfa kadar bir haberi Arda Güler'e ayırmış. Bir gün önce tam bir sayfa ayırmıştı ama boş günde bile yarım sayfa Arda haberi yayınlıyorlar Defense Central.
Çünkü çok önem veriyorlar. Yani bütün futbolculara önem veriyorlar da Arda Güler'e bir tık daha fazla verdiklerini söyleyebilirim. Şu anda Arda Güler için tüm sezonun emeği sahaya yansıyor diyor. Ancelotti istediği ve ihtiyaç duyduğu dakikalarda ona yer veriyor. Muhtemelen önümüzdeki sezon eğer kiralık olarak gitmezse çok daha fazla oynayacak ki zaten bir önceki haberimde de yani kiralık olarak gönderilmeyeceğini söylemiştim. Yağız Ekrem kimden teklif gelmiş? Hemen kısaca söyleyeyim. Arsenal'dan teklif gelmiş. 45 milyon euroluk bir teklif gelmiş Arda Güler'in transferi için. Fakat Real Madrid teklifi reddetmiş. Yani net olarak reddetmiş. Hani bir yeni teklif yaparlar mı bilmiyorum ama teklif red. Devamında neler diyor? Harika bir kişiliği var diyor Arda Güler için haberde. Kiralık olarak ayrılmadan takımda kalmayı düşünüyor. Ancak bu sezon sonunda alınacak bir karar etkili olacak. Tabii bu haber gece yazılmış. Bu Arsenal olayı da öğleden sonra çıkmış bir olay olduğu için bu haber bir tık daha yani birkaç saat eski. O yüzden kiralık şeyleri geçiyor haberde. Ama onlar yok. Onları siz saymayın. En iyi arkadaşları, şunu söyleyeceğim. Daha önceki yayınlarımı izleyenler de bilir. Hani Arda Güler'e pas vermiyorlar, etmiyorlar. İşte bazıları çok seviyor, bazıları biraz soğuk kalıyor noktasında değerlendirmeler olmuştu. Bunları anlatmıştım ve bunlardan birinin de Brahim Diaz olduğunu söylemiştim. Neden söylemiştik bunu? Brahim Diaz'ı. Çünkü maç sırasında Brahim Diaz birçok defa Arda Güler çok net veya çok daha avantajlı noktadayken pas yönünü ona tercih etmeyip başka noktalara tercihinde kullandı. Bazen ataklar olgunlaşmadı. Bazen olgunlaştı ama Arda Güler daha uygun pozisyondayken vermediği noktalar oldu. Bunda da biz acaba Diaz'la ilgili bir şey mi var diyorduk. Ne diyor bak bu haberde de çok ilginç bir şey diyor. Takım arkadaşları ona ilerlemesi için çok yardımcı oluyor. Takım arkadaşları bu konuda anahtar bir rol oynuyor. Özellikle de Brahim Diaz ve Valverde onunla en çok birlikte olanlar. Bunu Defense Central'ın muhabiri yazmış. Niye önemli? Çünkü Defense Central'ın muhabiri sürekli olarak antrenman sahalarında ya basına kapalı yapılan antrenmanlarda bile Defense Central'ın bir temsilcisi orada oluyor yani. Bu çünkü Real Madrid'in direkt şeyi diyebiliriz. Yayın kuruluşu bile diyebiliriz yani yanlış olmaz. Biraz abartılı olabilir ama çok da yanlış olmaz. Brahim Diaz'ın böyle Arda'ya yakın olduğunu yazdı. Bu çok önemli. Yani acaba şu noktada şunu düşünebiliriz. Yani bir basın yoluyla Brahim Diaz'la Arda Güler arasının iyi olduğu noktasında bir algı mı yaratılmak isteniyor yoksa gerçekten de böyle bir durum var ve sahada biz olayları tamamen yanlış mı anladık? Bu da ayrı bir düşünce tabii ki. Ama bizim sahada gördüğümüzle İspanyol basınında çıkan aynı değil. Bunu da gelecek günlerde yani önümüzdeki günlerde de bununla ilgili daha çok haber çıkacak, daha çok şey olacak. O zaman netleşecek bu olay, onu da anlarız. Vazquez lakabını açıkladı diyor. Vazquez diyor ki attığı golden sonra Arda Güler'e bir lakap taktı. Lakabı da şu: çok sevilen bir oyuncu olmasından dolayı ve çok yetenekli olmasından dolayı Arda Goals, yani Arda golleri anlamı. Bir soru geldi. Ömer Faruk Öz. Hemen bu anlatayım. Hemen söyleyeceğim. Sorunu cevaplayacağım. Arda Goals diye bir lakap takıyor Vasquez ona. Ondan sonra da yani bütün gollerin yani her maç attığı golden sonra da artık ona bütün herkes Arda Goals diye hitap etmeye başlamışlar. Hatta antrenmanda bile Arda Goals diye falan çağırmışlar. Yani Arda golleri, Arda'nın golleri gibi bir anlamı var. Tabii Türkçe'ye çevirince birazcık anlamsız oluyor ama yani bu Arda yani o İspanyolca'da onların kulağına hoş gelen bir terim olduğunu söyleyebilirim. Bu da bütün oyuncular ona öyle sesleniyor. Hemen söylüyorum. Oğuzhan, sana bir sorum olacak. Arda bu kadar formdayken final maçında oynama olasılığı yüzde kaçtır? Şudur. Eğer ki final maçında biliyorsunuz ki UEFA'nın bir de kuralları, kriterleri var. Anlatmıştım onları da. Bunların devreye girmemesi için yani böyle bir riske girmemek için en azından belki devreye de sokmaya da bilirler. Bilmiyorum. Daha önce sokulmuş ama eğer ki 2-0 gibi bir skoru bulursa Real Madrid son dakikalarda Ancelotti o kadar da şey yapmaz. Arda Güler'i oyuna alır diye düşünüyorum. Ya alır, bence kesin alır. 2-0 3-0 yakalarsa Real Madrid Arda Güler'i oyuna alır ve final maçında da resmi olarak adını yazdırır yani. Enis'ten geldi. Brahim geçen gün kutlamalarda Arda ile röportaj verirken Valverde, ben ve Arda aileyiz demişti. Brahim Rodrigo'dan formayı almak için daha fazla kendini göstermeye çalışıyor esasında. Doğru, bu da olabilir. Biz sadece burada birkaç arkadaşımızla da beraber bu hakkında bir böyle beyin fırtınası yapmıştık. Arda Güler'in yani Brahim Diaz'ı saha içerisindeki bir olayı anlatmıştık ve oradan bir şey çıkarmıştık ama
Bu Enis Bey'in dediği de çok doğru. Haberden sonra sorumu cevaplar mısın? Euro 2004'te Arda hangi mevkide oynamalı? Evet, bu da güzel bir soru. Hakan Çalhanoğlu da var. Euro 2000 milli takımın kadrosunda. Aşağı yukarı aynı noktalarda oynuyor Arda Güler de ve Arda Güler'le Hakan'ı belki ikili orta yapıp Arda'yı bir tık önde tutabilir. Ama Real Madrid'de sağ açıkta oynattı 2 maçtır. Orada oynatabilir ama orada İrfan Can Kahveci var, çok formda. Ya ben İrfan Can Kahveci'yi kesinlikle kesmezdim. Öbür tarafta Barış Alper var. Forvet'te zaten Enes var. Arda Güler bunların hemen arkasında görev alabilir. Biraz da arkasında da Hakan'ı oynatabilir. Belki bir Berkan da, Galatasaray'daki Berkan da son haftalarda çıkış yaptı. Belki yanına onu tercih edebilir, bilmiyorum. Ondan sonrası da artık Montella'nın kararları, Montella'nın bileceği iş. Ama Arda Güler'li böyle bir dörtlü kombinasyona, hatta Hakan'ı da sokarsak beşli kombinasyona sokacağını düşünüyorum ben Montella'nın. Ama tabii Montella'nın başka fikirleri de olabilir. Ona hiçbir şey diyemem. Bir de böyle biraz daha milli takım havasına girmedik. Onları da yorumlayacağım. Şu an açıkçası milli takıma bir tık uzak kaldım. Yani onu da itiraf etmeliyim. Final maçında Real Madrid son dakikalarda maça geride girerse ya da maç uzarsa uzatmalarda alır olsan hocam. Hocam demiş, teşekkür ederim. Onu gol silahı olarak kullanıyor. Doğru, Arda Güler dedi, ayağı gole yakışıyor dedi Ancelotti. Yani bir anda anlamadığınız bir anda bir gol atabiliyor. Yani uzatma dakikalarını kalırsa, hani maç kritik bile gitse Arda'yı oyuna alır bence. Çünkü gerçekten çok sürpriz bir golcü. Takıma da alıştı artık. Yani takıma uyum da sağlamaya başladı. Bu noktada Ancelotti bence onu değerlendirecektir. Ben de öyle düşünüyorum. Barbaros'tan gelmiş. Merhaba, iyi yayınlar. Uğur Yeşilyurt, hoş geldin. Arda final maçında asla oynatılmaz. Sebebi Fenerbahçe'nin sözleşmesiyle ilgili. Yani Fenerbahçe'nin sözleşmesiyle ilgili 2.7 milyon euroluk bir para gelecek Arda Güler'e. Eğer final maçında, yani kupayı alırsa, final maçında oynarsa ve Real Madrid kupayı alırsa Fenerbahçe 2.7 milyon euroluk bir prim geleceği söyleniyor. Fakat şöyle bir şey. Bir kere Real Madrid için 2.7 milyon euroluk para gerçekten hiç önemi olmayan, sıfır önemi olan bir para. Ve yani Arda Güler'e ihtiyaç duyarsa onu kullanır. Yani hiç umursamaz bile o para gider gelirmiş diye. O takımlar için çok küçük para. Ama şöyle de bir şey var. Sözleşme detaylarını tam net değil. Bununla ilgili bir gazeteci Spor Dijital'de, şu an ismini unuttum, özür dilerim, bir de meslek büyüğümdü. Yani ismini unuttum bir anda. O Arda'nın sözleşmesiyle ilgili bir şey söylemişti. Birkaç maç oynaması gerekiyordu Şampiyonlar Ligi'nde. Ondan sonra o prim devreye girecekti. Öyle bir alt kategorileri olabilirmiş. Tam net değil yani, ama yani prim verecek bile olsa Fenerbahçe'ye 2.7 milyon euro, yani zaten belki de yani. Ya Yavuz Sabuncuoğlu, çok teşekkür ederim. Yavuz Sabuncuoğlu söyledi bunu. Belki de 2.7 milyon euro Real Madrid'in içtiği suların parası falandır yani. Gerçekten küçük paralar onlar için. 20 milyonluk 25 milyonluk yatırım yapmış, 2.7 milyon verecek. Yani sonuçta öbür tarafta da Şampiyonlar Ligi kupası var. Ömer Faruk Örs. Bakalım ne demiş. Tahminine saygı duyuyorum ama skoru garantilip oyuna sokmaktan ziyade madem Modric girecek, pişmesi için oynatması gerekmiyor mu? Yani Ancelotti değişik bir adam. Ne zaman nerede yapacağını, değişiklik yapacağını bilemiyorsunuz. Arda Güler'i bundan sonraki her maçta ilk 11 oynatacağım demişti. Sonra da oynatmamaya karar verdi. Dediğin de doğru, yani öyle de olabilir. Uğur Yeşilyurt, Evde Özen, iyi yayınlar. Harun gelmiş, hoş gelmiş. 2.7 milyon euro para değil. Real Madrid zaten lig şampiyonu. Prim en az 1 milyondan başlıyor. 1 milyondan değildir. Çok daha fazladır. Premier Ligi biliyorum ben. Premier Lig şampiyonunun 86 milyon euro bir geliri oluyor. Şampiyon olan takımın ve 86 milyon eurodan da düşmeye başlıyor. İşte 20. sıradakine göre 20. sırada, Premier Lig'in 20. sıradaki kulübü 9,5 milyon euro. Yani son sırada küme düşen kulübü yayın gelirinden 9,5 milyon euro kazanıyor. Türkiye'de şampiyon olan da 3.7 milyon euro gibi bir para kazanıyor. İspanya'da da Premier Lig'in hemen altında olduğu için şampiyonluk birimi de 86 değil de 78-79 gibi bir rakamdır şampiyonluk yayını. Bence oynayacak, çünkü Arda vefa için bunu yapabilir. Bir de madalya hak etmesi ve kayıtlara görünmesi için Arda oynar diyorum ben. Ben de eğer ki skoru garantilerse oynar diye düşünüyorum. Oyunculara veriden bahsediyorum. Oyunculara verilen primden de. Doğru, zaten 1 milyondan falan başlıyor. 10 tane oyuncuya verse 10 milyon eder.
Hocam saçlar uçuşuyor, alttan rüzgar geliyor. Pervanem açık, birazcık bulunduğum yer sıcak. O yüzden de açmak zorunda kaldım. Ben de hararetli konuşunca iyice sıcak bastı açıkçası. Evet, Arda Güler üzerinde bayağı konuştuk. Güzel oldu ama Arda Güler bitti. Geçtiğimiz yayınlarda bir arkadaş gene buradan bana Ronaldo ile ilgili bir haber var mı diye sordu. Daha doğrusu Ronaldo ile ilgili bir haber var, nedir diye sordu. Ben de bugün biraz araştırdım, baktım. Ve Ronaldo ile ilgili şöyle bir haber var. El Nasır'da kalmaya devam ediyor. Ama şöyle, kontratını uzatıyormuş. Yani 39 yaşında ve 40 yaşına kadar da oynayacak. Bu sene 47 maçta 48 gol atmış. Yani oynadığı maçtan daha fazla gol sayısına ulaşmış. Evet, yayını beğenelim arkadaşlar. Benim için de çok önemli. 143 kişiyiz. Beğeni sayısını göremiyorum şu anda ama umarım iyidir. Gene de canınız sağ olsun, dinleyin. Güzel haberler var. Çok güzel haberler var, gitmeyin. Peki El Nasır ne istiyor? Portekiz'den birini daha istiyor. Muhammed Salah, Bruno Fernandes'e teklifte bulunmuş ve Muhammed Salah olmasa bile Bruno Fernandes için ciddi görüşmeler yapıyorlar. Cristiano Ronaldo'yu araya devreye sokmuşlar Bruno Fernandes'in transferi için El Nasır'a. Fakat şöyle bir şey, Bruno Fernandes'le Ronaldo'nun arası biraz limoni. Yani bir önceki Dünya Kupası'ndan limoni. Çünkü böyle bir takımda istenmeme durumu oldu Ronaldo'nun. Yaşı geçti, hala oynatıyorlar bunu falan diye. Bunlar net, bunlar gerçek olaylar. Yani gerçekten böyle bir şey yapıldı. Ronaldo Coca-Cola mevzusundan beri FIFA'nın da ambargasına uğruyor ve gerçekten de bu konuda ben Ronaldo'nun her türlü arkasındayım. Yani sadece futboluyla değil, kişiliğiyle, karakteriyle de. Kola sağlığa zararlı bir şey. Bunu herkes biliyor. Kola içmeyin. Bu kadar bir şey. Ve ben milyon dolarlık adamım. Bunun reklamını yapmam. Çocuklar beni izliyor, örnek alıyor. Bununla örnek almasın diyor. Bundan daha doğal bir şey yok. O dönem özellikle Messi üzerinden Ronaldo'ya inanılmaz bir böyle algı operasyonu yapıldı. Ronaldo'ya karalama kampanyaları yapıldı. FIFA'ya ben bakarsanız yaklaşık bir 3 yıldır 4 yıldır sadece Ronaldo'nun olduğu bir resmi paylaşım bile yapmıyor. Yani bunu Twitter'ına girin, FIFA'nın geriye doğru dönün. Yani Dünya Kupası'ndan sonra yaptılar mı bilmiyorum ama yapmadıklarını düşünüyorum. Bakmadım açıkçası ama Dünya Kupası sırasında ben özellikle buna dikkat edip bakmıştım ve belki de 3-4 yıl öncesine kadar gittiğimde bir Ronaldo paylaşımı gördüm. Tek başına Ronaldo'nun olduğu bir paylaşım. Ama birçok Messi paylaşımı vardı. Bruno Fernandes'i istiyorlar. Onunla ilgili de yakın zamanda bir transfer bütçesi ayırıp ve teklifte bulunacaklarmış. 6 gün önce bir haber çıkmış. Bu haberi ben de kaçırdım. Erden Timur, Galatasaray'ın işte yönetimlerinden, bence de şu anda başkanı gibi bir pozisyonda Erdem Timur. Her şeyine o bakıyor, her şeyine o koşturuyor. Transferleri, takım içi diyaloglar, yönetim, her şey onun elinde. Gerçekten Galatasaray'ın çok borçlu olduğu bir isim Erdem Timur. Şahsen de bir önceki maçta da tanışma fırsatım oldu. Sohbeti, muhabbeti de çok iyi. Yani gerçekten güzel bir insan. Ronaldo'ya haber yollamış Galatasaray. Ronaldo'yu transfer etmek için haber yollamış. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız. Yani sen de bu takıma gel ve Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa arenasına geri dön noktasında. Ama Ronaldo menajeriyle bir cevap göndermiş ve yani düşünmüyorum, Avrupa düşünmüyorum demiş. O yüzden de bu haber, yani Galatasaray haberi doğruymuş ama ne yazık ki Ronaldo tercih etmeyecek. Al Nassr'da kalmayı tercih ediyor ve şu anda dünyanın en iyi koşullarda top oynayan futbolcusu şu anda. Hem maaş olarak hem de böyle çalışma, antrenman olarak falan en iyi koşullarında olan futbolcusu olarak görünüyor. FIFA İsrail'in elinde, evet, siyaset İsrail'in elinde, yapmaz tabii ki. Tabii ki öyle. İşte Yahudi iş adamları falan FIFA'nın önemli sponsorlarından. Coca-Cola da zaten öyle. Onu da bütün dünyada biliyor. İyi yayınlar. Arda tüm Türkiye ve hakiki futbol severlerin meraklandığı kişidir. Parahat Yiyasov. Umarım doğru okumuşumdur. Hoş geldin yayınımıza. Evet, Barbaros'un dediği doğru. Birazcık FIFA ve Yahudi noktasında bir yaptırım var. Yahudi lobisi diyebilirim. Herhalde bunları söylüyorum diye de benim kanalımı kapatmazlar. Bununla ilgili bir sürü yayın da var zaten YouTube'da. Onlara da bir şeyler oluyor ama söylerim, ne olacak yani. Vicdanımız bizde kalır. Giden kanal olsun, fark etmez. Bu noktada Ronaldo birçok kez Filistin'i de destekledi. Yani bu yakın zamandaki Gazze Savaşı çıkmadan önce yani 2006'dan beri gelen süreçte yaşananları adam protesto ediyordu. Ve o dönemde zaten böyle işte bu
lobilerin gözüne batmaya başlamıştı. Evet Barbaros, hiçbir şey olmaz, rahat ol. Like butonuna tıklarsak hiçbir şey olmaz bence. Hepinize teşekkür ediyorum yayınımı izleyenler için. Geçiyoruz bir sonraki habere. Montella bir röportaj vermiş. Hemen o röportajı okuyorum. Orada enteresan bir Hakan Çalhanoğlu var. Olumsuz eleştiriler hakkında konuşmuş Hakan Çalhanoğlu'na yönelik. Hakan şu an mevkisinde sadece İtalya'nın değil belki dünyanın en iyisi ve müthiş bir oyun okuma zekasına sahip. Şampiyonluğun favorileri konusunda ev sahibi Almanya ise İngiltere, Belçika, Japonya, İspanya her tarafta onun potansiyeli yüksek ve böyle istenen bir futbolcu olduğunu dile getirmiş. Ve bununla ilgili eleştirilerin neden yapıldığını anlamıyorum demiş. Montella şöyle, milli maçları izlememiş. Hakan'ın başarısını zaten kimse yadırgamaz. Kimse onu eleştiremez de. Gerçekten de dediği doğru. Sadece İtalya'nın dünyanın en iyi oyun kurucularından biri Hakan Çalhanoğlu ama bir şekilde belki de yani milli takımın kalitesinden dolayı mı desem bilmiyorum ama bir şekilde milli takıma uymadı. Ya da milli takım teknik direktörleri Hakan Çalhanoğlu'nu kullanması gerektiği gibi kullanamadılar. Yani bir oyuncuyu kullanmak da bir teknik direktör potansiyeli. Belki de o da olmadı, bilmiyoruz. Bir şeyler var. O noktada Hakan'a yöneltildi bütün eleştiriler. Haklı veya haksız. Ben haksız olduğunu düşünüyorum. Ben de bu konuda Montella ile aynı fikirdeyim. Hakan Çalhanoğlu yani kulüp başarısı olarak gösteriyor zaten başarısını. Dünyanın dilinde ama milli takımda bazen olmayabiliyor. Yani bu Ronaldo da bir dönem milli takımında kötü gitmişti. Gol atamıyordu vesaire. Messi vardı. Arjantin milli takımı kötü gidiyordu. Hatta Arjantin milli takımında şöyle yorumlar yapılıyordu. Iniesta, Xavi olmadan Messi değil. Hatırlarsanız yani çok eskiye git yani işte Iniesta, Xavi'nin oynadığı 2010'lara, 2012'lere gidin. 2013 yılında falan Arjantin'de böyle deniyordu yani Messi hiçbir zaman Maradona'nın başarısını yakalayamayacak. Çünkü onun oynaması için Xavi, Iniesta gibi adamlar lazım. O tek başına oynayamaz. Ne oldu? Oynadı. Çat diye aldı kupayı işte. Hepiniz gördünüz. Yani bu eleştiriler böyle milli takım eleştirileri birazcık yanıltabiliyor. Çünkü milli takımlar belirli zamanlarda oynanan, işte 2 senede bir turnuvanın geldiği, her 4 yılda bir aynı turnuvanın periyodik olarak geldiği ve her turnuvada da aşağı yukarı takımın değiştiği, yani belirli başta iyi oyuncular dışında takımın değiştiği bir durum oluşuyor ve bu da milli takımlardaki oyuncu performansının, kulüp performansının farklılık göstermesine sebep oluyor. Bugün baktığınız zaman işte Almanya milli takımının Dünya Kupası kazandığında, Fransa milli takımının Dünya Kupası kazandığında oyuncuların birçoğu aşağı yukarı aynı takımlarda veya benzer taktiklerin uygulandığı takımlarda oynuyordu ki bu da çok çabuk monta olmasına, çok çabuk uyum sağlamasını sağlıyordu. Ama Türk milli takımında böyle yarısı Avrupa'da sisteminden, yarısı Türk sisteminden falan böyle bir çorba oluyor ve onu toparlayana kadar şampiyona bitiyor. Yapacak bir şey yok. Uğur Yeşilyurt Maradona futbolun zirvesidir. Doğrudur. Denebilir. Ben demiyorum. Futbolcu sadece futboluyla değil, örnek olmasıyla da bir saygın noktaya gelmeli. Maradona da geçmişte çok büyük futbolundan sonra çok büyük skandallara ne yazık ki bulaşmış biri. Evet, ışıklar içinde uyusun. Hani sonuçta ecnebidir. Yani ne diyebilirim. Ama yani sadece futbolla değil yani bazı şeyler örnek olmakla da ilgilidir. Çocuklara örnek oluyorsundur. O yüzden doğru başka isimler de var. Mesela Pele var, Ronaldo var, Ronaldinho var. Ronaldinho'dur bence dünyanın en iyi futbolcusu gelmiş geçmiş. Maradona'nın zamanında günümüz şartlarında futbolcular henüz yoktu. O zamanlar futbol daha tutuk oynanan bir oyundu. Eski oyunlara bir bakın. Bugünkü sertlik, fizik, güç falan yok ama Ronaldinho bunları günümüz futbolunda gerçekleştirdi ve artık günümüz futbolu, yani Ronaldinho'dan sonra da günümüz futbolu daha da bir böyle bir güçlü, daha da dinamik oynanan bir şeye evrildi. Artık zaten öyle çalım atan oyuncular da kalmadı çünkü olmuyor, çalım atılmıyor. Biraz futbol değiştikçe işte o yetenekler de öyle farklı noktalara evriliyor. Bu çok uzun tartışılır tabii ki, bu benim fikrimdir. Sizin fikriniz farklıdır. Saygı duyarım. Ama işte futbolda farklı dinamikler var her dönemde. Evet, Çalhanoğlu'nun bölümünde bitirdik. İnşallah Arda da bizim için öyle olur. İnşallah o da yeni futbol dünyasının en iyilerinden biri olur. Biz de onu bir altın ayakkabı, Ballon d'Or, işte bir sürü Şampiyonlar Ligi kupası, keşke Dünya Kupası da alır inşallah diyebilsem ama çok böyle zor bir dua bence. Gerçekleşmesi biraz zor bir dua o Dünya Kupası. Ama Avrupa Kupası olabilir. Şenol Güneş, bunu bilerek koydum. Çok komik. Ben bu haberi ilk açtığımda dedim Beşiktaş'a Şenol Güneş geliyor.
Ama değilmiş. Şenol Güneş de Kore'ye gidiyor. Geri dönüyor. Daha önce de 2007-2009'da Kore'de bir takımı çalıştırmıştı ama hatırlamıyorum takımın ismini. Şimdi de Kore milli takımının başına geçiyormuş. Kore milli takımın, yani Güney Kore milli takımı burada, Kuzey Kore değil. Güney Kore milli takımını başına geçecek ve eğer Dünya Kupası'na getirir, biz de Dünya Kupası'na gidebilirsek o zaman çok enteresan bir şey olur. Şenol Güneş Kore milli takımıyla belki de Türk milli takımını karşı karşıya gelir. Böyle bir şey olur mu? Olabilir. Asya'dan Dünya Kupası'na gitmek o kadar kolay ki aramızda böyle şu 160 kişi beni izliyor şu anda. 160 kişi bir ülke kursak Asya'da 11 tane adam çıkarsak Dünya Kupası'nı zorlarız, emin olun. Yani o kadar basit Asya'dan gitmek. O yüzden de orada böyle işte Avustralya falan filan, Japonya her sene gidiyorlar bir şekilde Dünya Kupası'na. Evet, yayınımız bu kadardı. Güzel bir yayın oldu. Bayağı izlendim. Ben de bugün şaşırdım açıkçası. Benim de kendi kişisel rekorum şu anda 164. 3 ay önce kurdum bu kanalı. Sadece hobi için. Normalde benim kendi çalıştığım bir yayın kuruluşu var. Ama işte gündem, aktüel haberlerle ilgileniyoruz. Ama ben sporu çok seviyorum. Spor çok küçük yaştan beri biz ailecek sporu çok yakından takip eden insanlarız. Böyle bir şey yapmak istedim. Hiç spor anlatamıyorum ben. Spor haberi yapamıyorum, konuşamıyorum. Dedim bir kanal kurayım. 1 sene önce kurdum bu kanalı. Ondan sonra bir işler oldu. Yapamadım, edemedim falan. Şimdi 3 ay önce bir başlayayım dedim tekrardan. İzlendikçe insanın da daha çok şevki geliyor. Daha çok böyle program yapasım geliyor. Daha uzun programlar yapasım geliyor. Ama bugün kısa tutmayı planlarken dünkü gibi gene 31 dakika olmuş. King yeni geldim, ne olmuş Arda'ya? King senin için hemen bir özet geçiyorum. Arsenal transfer teklifinde bulunmuş. 45 milyon euro Real Madrid teklifi reddetmiş. Önümüzdeki sene kalacak demiş. Modric demiş ki beni bir sene daha takımda tutun. Fiyatım da indirim, yani maaşımda da indirim yapın demiş. Ama demiş ki yönetim yok, Arda'yı biz monte edeceğiz, sana ihtiyaç kalmayacak, güle güle demiş. Bir de Arda Gols diye takımın içerisinde de ona lakap takılmış. Herkes ona öyle sesleniyormuş. Bak en özet. Herhalde 1 dakika falan sürdü anlatmam. Ay, eyvallah kral. Sana eyvallah King. Beşiktaşlı kardeşim. Hoş gelmiş. Yere çöp atan elleriniz kırılsın. Aklakti kader. Okuyamadım. Bence yayını başa sar. Daha keyifli olur özettense. Evet. Başa sarıp tekrardan izleyebilirsin. Güzel olur. Hayırlısı olsun. Daha yolun başındasın. Umarım daha iyi yerlere gelirsin. Çok teşekkür ederim Barbaros. Sağ olasın. King HB, Mehmet Adil Oymak. Arda olan her kanala gidiyoruz. Hoş geldiniz o zaman Mehmet Adil Oymak. Bundan sonraki yayınlarda da ben 3 aydır Arda yayını yapıyorum neredeyse. Onun yanında başka haberler de veriyorum. Sadece Arda değil. Başka haberleri de, takımın transfer haberleri, gelişmeler, dedikodular, hepsini anlatıyorum. Arda ile beraber onları da böyle bir hap şeklinde sunuyorum sizlere. Sizler de beğeniyorsunuz. Ben de teşekkür ediyorum. Mehmet Adil Oymak, bundan sonraki yayınlarda da burada olursun. Ben işte yayınlarımı böyle hep aynı saatlerde yapmaya çalışıyorum ama pek böyle onu başaramıyorum. Çünkü işlerimi halledemiyorum, bir şeyler oluyor, çıkıyor falan. O yüzden böyle gitti geldi bir saatim var ama akşamdan sonra, yani %100 olarak akşam 5'ten sonra 9'a kadar ki bir süre, saat civarında bir yerlerde yayına başlıyorum. Güzel program oldu. Abone olacağım. Suat Sahip Güney, teşekkür ederim. Hoş geldin. Umarım keyifle izlemeye devam edersin. Hepinize teşekkür ediyorum. Çok güzel bir yayın oldu. Gerçekten. Yarın tekrar buradayım. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.